Çok değerli kültür sever izleyicilerimiz, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir araya gelmeyeceğini sandığımız iki dünyayı bir araya getireceğiz. Batı'nın varoluşçu filozofu Jean-Paul Sartre ile İslam düşüncesini tartışacağız. Yani insanın özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine. Biri Tanrı'yı devreden çıkararak, diğeri Tanrı'yı merkeze alarak konuşan iki farklı yol. Sartre der ki, insan özgür olmaya mahkumdur. Yani hiçbir güç, hiçbir kader, hiçbir otorite bizi seçim yapmaktan kurtaramaz. Seçmediğimizi sandığımız yerde bile aslında bir seçim yapmış oluruz. Ve her seçim bizi biraz daha biz yapar. Kur'an şöyle söyler. Biz insana iki yolu gösterdik. Şükredici olun yahut nankör. İnsan suresi 3. ayet. Yani Allah insana yolları gösterir, işaretleri koyar, uyarıları gönderir ama hangi yolu yürüyeceğine insan kendisi karar verir. İslam düşüncesinde bu alan işte kader dediğimiz yere çıkıyor. Kader çoğu zaman sadece yazgı, alın yazısı gibi çevrilir. Ama aslında bundan daha derin bir anlam taşır. Kur'an'da şöyle geçer. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer suresi 49. ayet. Buradaki ölçü sadece mekanik bir plan değil. Evrendeki düzeni, dengeyi ve anlam demektir. Yani kader, Allah'ın her şeyi bilerek, tartarak bir hikmetle var etmesidir. Ama şu da önemli. Allah'ın bilmesi insanın elinden özgürlüğü almak değildir. Senin hangi yolu seçeceğini bilen bir Tanrı vardır. Ama o yolu senin yerine seçen bir Tanrı yoktur. Bilmek başka bir şeydir, zorlamak başka bir şey. İslam alimleri yüzyıllardır şunu tartışıyor. Eğer Allah her şeyi ezelden beri biliyorsa o zaman insanın seçimi gerçekten özgür müdür? Bu soru hala İslam dünyasında canlıdır, hala konuşulur, hala tartışılır. Çünkü kader meselesi sadece teorik bir inanç değil, insanın varoluşuna dokunan çok derin bir sorudur. Gerçekten insanın zihnini kurcalayan, kalbini titreten bir soru. Bildiği halde zorlamayan bir Tanrı'ya karşı ben kendi seçimimden ne kadar kaçabilirim? İslam'ın ana çizgisinde şu denir. Allah her şeyi kuşatan bir bilgiye sahiptir. Ama insan kendi iradesiyle seçer ve seçtiğinden sorumludur. Bu yüzden nasıl olsa kaderimde varmış diyerek sorumluluktan kaçmak İslam'ın kader anlayışına aslında ters düşer. Kur'an'da Ra'd suresinde 11. ayette şöyle der. Bir topluluk kendi içindekini değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. Yani kader insanı koltuğa mıhlayan bir zincir değil, uyanık olmaya çağıran bir bilinç alanıdır. Senin attığın adımı ciddiye alan, senin seçimini önemseyen bir Tanrı fikridir. Ve işte tam da burada Sartre'ın tanrısız özgürlük anlayışı ile İslam'ın Tanrı merkezli kader anlayışı hiç beklemediğimiz bir şekilde birbirine dokunmaya başlar. Bir taraf der ki Tanrı yok ama sen yine sorumlusun. Diğer taraf der ki Tanrı var ama sorumluluk yine sana ait. Belki de düşündüğümüz kadar uzak değil bu iki dünya. Belki de insanın sorduğu sorular inançlarımızdan daha evrenseldir. Ben kimim, ne kadar özgürüm ve ne kadar sorumluyum? Bu sorular bizi uzaklaştırmak yerine belki de farklı inançlardan insanları aynı masaya oturmaya çağıran sorulardır. Şimdi biraz daha derine inelim. Sartre'ın insan tasvirine ve İslam'ın insana bakışına yan yana ve sakince bakalım. Sartre'ın en çok bilinen cümlelerinden biri şudur. Varlık özden önce gelir. Bunun anlamı şu. İnsan dünyaya hazır bir kimlikle gelmez. Sen böylesin, karakterin böyledir, değişmezsin diye önceden yazılmış bir doğa yoktur. Önce var oluruz,
Sonra yaptığımız seçimler, aldığımız kararlar, kurduğumuz ilişkilerle kim olduğumuzu adım adım inşa ederiz Sartre'a göre. İnsan özgürdür, hatta insan özgürlüğün kendisidir. Bu yüzden determinizmi reddeder. Ne biyoloji, ne kader, ne toplum benim yerime karar veremez. Şartlar vardır, zorlayıcı durumlar vardır. Evet, ama son noktada ben nasıl cevap vereceğime karar veririm diyor Sartre. Ve işte burada çok önemli bir nokta daha gelir. Sartre der ki, insan yalnızdır ve mazeretsizdir. Yani şunu söylemek ister. Ben böyleyim çünkü ailem böyle. Böyleyim çünkü toplum beni böyle yaptı. Böyleyim çünkü kaderim böyle demek Sartre'a göre kendinden kaçmanın bir biçimidir. Buna kötü niyet der. Kendi özgürlüğünü saklamak, kendi sorumluluğunu başka yerlere atmak. Ama işin ilginç tarafı şu. Sartre bu özgürlüğü sadece bireysel bir mesele olarak da görmez. Der ki, bir seçim yaptığında aslında sadece kendim için değil, insan nasıl biri olabilir sorusuna da cevap veririm. Yani her eylemimle şunu da söylemiş olurum. İnsan denen varlık böyle davranabilir. Bu çok ağır bir sorumluluktur aslında. İslam'a geldiğimizde karşımıza bambaşka bir dil ama tuhaf biçimde tanıdık bir yapı çıkar. Kur'an, insanı sorumlu bir varlık olarak anlatır. İnsanın yaptıkları yazılır, hesap günü vardır, ödül ve ceza vardır. Ama aynı zamanda şunu da söyler. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bakara suresi 286. ayet. Bu ayet İslam'ın özgürlük ve sorumluluk dengesini çok güzel özetler. İnsan zorlanacağı bir yükle sorumlu tutulmaz ama gücünün yettiği alanda sorumluluktan da kaçamaz. Şu ayeti tekrar edelim. Allah bir kavmin durumunu onlar kendilerinde olanı değiştirinceye kadar değiştirmez. Hatırlarsanız Ra'd suresi 11. ayet. Bu cümle neredeyse Sartre'ın diliyle şunu söyler. Değişim içeriden başlar. Dışarıda şartları bahane ederek sonsuza kadar saklanamazsın. İslam'a göre Allah her şeyi bilir ve takdir eder. Evet, ama bu bilgi insanı kukla yapmaz. Allah insana irade verir. O iradeyle karşısına çıkan imkanlar içinde nasıl davranacağına insanın kendisi karar verir. Sonra da der ki, kim zerre kadar hayır işlerse onu görür, kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayet. Yani çok ince bir çizgi çizilir. Evrenin büyük planı Allah'a aittir. Ama senin bu plan içinde hangi ahlaki tarafı seçeceğin sana aittir. Bu yüzden İslam'da da ben böyleyim çünkü kaderim böyleymiş deyip kendini tamamen aklamak hem ahlaken hem teolojik olarak sorumludur. Şimdi dikkat edersek Sartre'ın tanrısız dünyasında da İslam'ın tanrı merkezli dünyasında da şu cümle ortaklaşır. Sonuçta yaptığından sen sorumlusun. Sartre için bu artık hiçbir yere sığınamazsın, ne tanrıya, ne doğaya, ne karakterine. İslam için ise bu, Allah seni ciddiye alıyor, seçimlerine değer veriyor ve o yüzden seni hesaba çağırıyor. Biri der ki Tanrı yok, bu yüzden bahanen yok. Diğeri der ki Tanrı var, bu yüzden bahanen yok. Farklı iki başlangıç noktası aynı sorumluluk duygusunda buluşur. Biraz önce insan özgürdür dedik. Ama şimdi şu soruyu sormalıyız. Bu kadar özgür olmak nasıl bir his? İnsanı gerçekten özgür kıldığında ona aynı anda bir yük de veriyorsun. Çünkü özgürlük beraberinde belirsizliği, endişeyi ve yalnızlığı getirir. Sartre der ki, insan dünyaya atılmış bir varlık. Yani kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemez. Ne bir tanrı, ne bir doğa yasası, ne de bir kader planı. Biz buradayız ve seçmek zorundayız. Ama işte tam burada Sartre'ın özgürlük anlayışı insanda bir varoluşsal yalnızlık yaratır. Çünkü artık yanlış yaptığında Tanrı beni böyle sınadı diyemezsin. Sadece ben yaptım diyebilirsin. Sartre bu duyguyu anksiyete yani kaygı olarak tanımlar. İnsanın kaygısı kendi özgürlüğünün farkına vardığı andır. Yani insan kaderin koruyucu kabuğundan çıktığında kendini çıplak, korumasız ve tamamen sorumlu hisseder.
Bu hem korkunç hem de soylu bir duygudur. İslam'da özgürlük Sart'taki gibi yalnızlıkla bitmez. Çünkü insanın iradesi vardır. Ama bu irade bağlantısız değildir. Tanrı insana sorumluluk verir ama aynı zamanda rehberlik de eder. Kur'an şöyle der: ben size şah damarınızdan daha yakınım. Kaf suresi 16. ayet. Bu ayet insanın özgürlük yolculuğunu yalnız yürümeyeceğini söyler. İslam'daki Tanrı sadece hükmeden değil, eşlik eden bir Tanrıdır. Yani insan seçer ama o seçimde Tanrı'nın rehberliği hep vardır. İnsan hata yaptığında kapı kapanmaz. Ey kendine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zümer suresi 53. ayet. Bu Sartre'ın dünyasında olmayan bir şeydir. Affedilme. İslam sorumluluğu hatırlatır ama aynı zamanda umudu da öğretir. Bu yüzden İslam'da özgürlük yalnızlıkla değil, bilinçle yaşanır. Sartre'ın evreninde anlamı insan yaratır, Tanrı yoksa anlamı biz icat ederiz. İslam'ın evreninde ise anlam zaten vardır. Ama onu keşfetmek insanın görevidir. Yani biri yaratıcı insan, diğeri sorumlu insan der. Ama ikisi de şunu söyler: hayat sadece sana verilmiş bir şey değil, seninle birlikte şekillenen bir şeydir. Sonuç olarak biri özgürlüğü Tanrı'dan koparak yaşar, diğeri Tanrı ile birlikte. Ama sonunda her ikisi de aynı hakikatte buluşur. İnsan kendi yolunun mimarıdır. Sartre'ın dünyasında insan tek başına anlam yaratmaya mahkumdur. İslam dünyasında insan anlamın içine davet edilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dileriz bu sunum iki farklı dünyanın arasında küçük de olsa bir köprü kurabilmiştir. Ve o köprü kalpler arasında çoğalarak anlamın ışığını taşır.